Bugün tereyağında iki efsane yumurta tarifi veriyorum. Amerikan usulü ve Fransız usulü. Üstelik karşılaştırmalı olarak hangisi daha tok tutar, hangisi daha fazla tereyağı içerir, hangisi daha sağlıklıdır, hangisi karnivor diyetine daha uygun. Bu video boyunca tüm bunları cevaplayacağım. Net bir şekilde gözler önüne sereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bir aylık dengeli beslenme sonucunda 9 kilo birden alınca tekrar karnivor diyetine başladım. Ama sürekli açım. Kendimi halsiz hissediyorum. Spor performansım düştü. Üstelik kabız başladı. Ama dert değil. Çaresi var. Türbüşon. Yok be abi. Yani tüm bu saydıklarımın çaresi var. Üstelik türbüşon falan da gerektirmiyor. Peki tüm bunların birazdan vereceğim leziz video tariflerle ne ilgisi mi var? Birazdan anlayacaksınız. Yumurta doğadaki en besleyici gıdalardan biri. Tüm amino asitleri doğru oranlarda içerir. Beyin sağlığı için kritik önemi olan kolin yönünden zengindir. Ayrıca yumurta B12, D vitamini ve A vitamini deposudur. Ve sarısındaki lütein ve zeaksantin göz sağlığını destekler. Son olarak içerdiği kaliteli yağlar ve yüksek protein sayesinde uzun süre tok tutar. Yani aslında yumurta sıradan bir gıda ürünü değil, bir süper besin. Ama işin püf noktası şu, yumurtanın bu besin değerinden tam olarak faydalanabilmek için onu doğru pişirmek şart. İşte bu nedenle bu videodaki tarifler sadece damak tadı için değil, sağlığınız için de son derece önemliler. Çünkü bu tariflerin tek temel taşı yumurta değil. Bu tarifler tereyağı yönünden de zengin. Evet, tereyağını yıllarca kötülediler, kanser yapar dediler, kalp krizi yapar dediler. Ama işin aslı şu, tereyağı doğal yağ kaynağıdır. K2 vitamini içerir, damarları korur, kemikleri güçlendirir. Bütirat yani bütirik asit adlı yağ asidiyle bağırsaklara iyi gelir. Karnivor diyeti gibi düşük karbonhidratlı beslenmelerde enerji kaynağınız olur. Burada önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Margarin değil, saf, hakiki tereyağından bahsediyorum. Kısacası tereyağı hem lezzet hem de şifa demektir. Ve şimdi sadece bu süper ikiliden oluşan, yani tereyağı ve yumurtadan oluşan tariflerimize geçebiliriz. Size iki tarif göstereceğim. İkisi de birbirinden lezzetli. Biri klasik, öbürü biraz daha elegant. Ama ikisi de gerçek birer etobur öğünü. Fakat içlerinden biri var ki sanki özellikle karnivor diyeti için yaratılmış. Fransız usulü tereyağlı yumurta ya da gavurun dediği gibi French Scrambled Eggs. Peki Fransız usulü tereyağlı yumurta karnivor diyeti için neden ideal? İçinde sadece 3 malzeme var. Yumurta, tereyağı, tuz. Düşük sıcaklıkta yavaş yavaş pişiriliyor, besin değerini koruyor. Bolca tereyağı emdiği için yağ oranı çok yüksek. Kıvamı son derece yumuşak olduğundan sindirimi de kolay. Yani ne mideyi ne bağırsakları yormuyor. Doyuruyor, tok tutuyor ve gerçekten yediğinizde oh be ilaç gibi geldi diyorsunuz. Birazdan nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım ama önce gelin Amerikan usulü Scrambled Eggs nasıl yapılır onu bir görelim. Amerikan usulü Scrambled Eggs tarifi. Amerikan usulü tereyağında yumurta tarifimiz gayet basit. Bu tarif için sadece 4 yumurta ve tereyağı kullanıyorum. Öncelikle yumurtalarımızı bir kaseye kırıyoruz. Ardından damak tadımıza göre tuzunu ekliyoruz ve hafifçe çırpıyoruz. Çok uzun çırpmaya gerek yok. Şu kıvama gelmesi yeterli. Ardından tereyağını küçük parçalar halinde hazırlıyorum. Ben Fransız usulü tereyağında yumurtanın Amerikan usulü scrambled egg'e kıyasla ne kadar fazla yağ çektiğini göstermek için bu kadar fazla yağ koyuyorum. Siz damak tadınıza ve makrolarınıza göre 20-30 gram yani 1-2 yemek kaşığı tereyağıyla da yapabilirsiniz. Ben her iki tarifte de aynı tekniği ve aynı miktarda yağ kullanacağım. Tarif sonunda da tavada kalan yağları kıyaslayacağız. Tereyağımızı hazırladıktan sonra tavamızı kızdırıyoruz. Ben sadece döküm demir tava kullanıyorum. Herkese de teflondan, yapışmaz kaplamalı tavalardan uzak durmalarını önemli salık veriyorum. Bunun sebebini sağ üst köşedeki videodan öğrenebilirsiniz. Tavam kızdıktan sonra iki tarifte de aynı tekniği kullanmak adına tereyağı parçalarını birer ikişer ekliyorum. Siz tereyağını tamamen baştan ekleyebilirsiniz. Yeter ki yağ tavada yanmasın. Yağ erir erimez yanmasına müsaade etmeden önceden çırpmış olduğum yumurtaları tavaya boşaltıyorum. Aynen Fransız usulü yumurta tarifinde olduğu gibi sürekli karıştırıyorum. Tava zaten kızgın olduğundan Amerikan usulü scrambled eggs birkaç dakika içerisinde pişiyor. Dilediğim kıvama geldiğinde servis tabağına alıyorum. Canınız neyle isterse onunla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Şimdi gelin tavada kullandığım 50 gram yağdan ne kadar tavada kaldı ona bir bakalım. Görüyor musunuz? Yağın yarısı tavada kaldı.
Yani ne kadar yağ koyarsanız koyun, Amerikan usulü scrambled eggs en fazla bu kadar yağ çekiyor. Kalanı tavada kalıyor. Oysa bu yağ bir karnivor için altın değerinde. Evet, Fransız usulü sağında yumurta, Fransız usulü tereyağlı yumurta tarifimizi birebir Amerikan scrambled egg ile aynı şekilde yapıyoruz. Yalnız bir püf noktasına dikkat ediyoruz. Sadece o püf noktası her şeyi değiştiriyor ve bu yumurtanın 2 kat fazla yağ emmesini sağlıyor. O püf noktası da şu: soğuk tavayla başlıyorsunuz ve kısık sayılabilecek bir ateşle başlıyorsunuz. Diğerine 5 ile başlamıştık. Orta ayarda açmıştık ve ısınmasını beklemiştik. Bunda ise ısınmasını beklemiyoruz. Direkt tereyağımızı atıyoruz. Daha tava ısınmadan her tarafını şöyle bir kapladıktan sonra yumurtalarımızı içine döküyoruz. Gene bunda da diğer tarifte olduğu gibi 4 yumurta var. Bunda da diğer tarifte ne kadar yağ kullandıysam o kadar kullandım. Bakalım bunda tavanın dibinde ne kadar yağ kalacak. Şu şekilde karıştırıyoruz. Biraz sabır işi, sadece 3-5 dakika ama 3-5 dakika içerisinde toparlanıp kendine geliyor zaten. Arada tereyağı ekliyoruz yine. Burada gördüğünüz tereyağının tamamını kullanacağım. Bu şekilde soğuktan başladığımızda ve dereceli olarak tereyağı eklediğimizde tereyağı ve yumurta emülsifiye oluyor. Yani birbirine daha iyi karışıyor. Tek bir likitmiş gibi hareket etmeye başlıyor. Tıpkı mayonezde olduğu gibi. Mayonezde de zeytinyağı ve limon ve yumurta sarısı birbirlerine karışırlar ve tek bir likit haline gelirler ya, likitimsi. Aynen onun gibi bir krema haline, bir sos haline gelecek bu. Bu tam böyle kendinden ve tarifinden şüpheye düşmeye başladığım bir anda toparlanmaya başlar. Dibini tutturmuyoruz tabii ki, yani şöyle kazıya kazıya gidiyoruz. Yetişemediğiniz noktada altını kısabilirsiniz ama ben yetişeceğimi tahmin ediyorum. O yüzden kısmıyorum. Böyle iyidir. Son dakikada tavanın altını kapatabilirsiniz. Eğer ki demir döküm tavaysa birazcık daha ısıyı muhafaza edecektir kendisinde. O da yumurtanın son 1 dakikada son kıvamını almasında yeterli olacaktır. Budur. Bu kadar. Bu hayatta yiyebileceğiniz en harika yumurta değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Evet, bir tadına bakalım. Tabii böyle terli terli, güneşte kalmış bedevi başağı gibi. Kamera karşısına çıkmak istemezdim ama lazım yani göstermek. Bu arada bu videoyu hazırlamak için bugün 3 ayrı yumurta yemeği yaptım. Bu yediğim 3.'sü. Kaç yumurta ediyor? 12. yumurta. Neyse, kamerayı kapatayım. Ağız tadıyla yiyeyim. Evet, yumurta tariflerini böylece hallettikten sonra kanalın takipçileriyle bir güncelleme paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz dengeli beslenmeye başlamıştım. Fakat dengeli beslenme bana yine iyi gelmedi. Ki gelmeyeceğini de biliyordum ama ne bileyim. Arada yapmakta fayda görüyorum. Nefis köreltiyor, güzel oluyor. Devamını getirebiliyorum böylelikle Etobur'un. Çünkü bir noktadan sonra artık sabredemiyorsunuz Etobur'a. Yani en azından ben edemiyorum. Ağzımda büyüyor lokmalar, yemek yiyemiyorum, aç kalıyorum vesaire. Fakat dengeli beslenmeye başladıktan sonra bir ayda 9 kilo birden aldım. Bunun 5 kilosu su ağırlığı, 4 kilosu yağ ağırlığı. Burada yani kalıyor benimle. Artık etçille, karnivor diyette, etobur beslenmede bir şekilde sebat edip o 4 kiloyu herhalde 1-2 ayda veririm. Problem değil de. Ama yaz bitme. Ben gene bu kadar alırım diyordum da en azından o 4 kiloyu yaz boyunca alırım falan diye düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. Bir ay içerisinde 98 kiloya çıktım. Dediğim gibi 5 kilosu su ağırlığı, kalan 4 kilosu da yağ. Karaciğer yağlanmam yükseldi. Öyle olunca müdahale gerekti. Tekrar etobura başladım. Ve bunu yaparken şimdi aynı zamanda bu videonun haricinde bir de etobur beslenmenin ilk haftası diye vlog şeklinde bir video daha düşündüm. Onu da gün be gün çekiyorum. Her gün o günkü ruh halimi ve o gün karşılaştığım problemleri vesaireyi böyle birer ikişer dakika şeklinde anlatmak suretiyle toplam bir 15 dakikalık falan bir video hazırlıyorum. O da önümüzdeki hafta sonu falan herhalde yayına girer. Yetiştirebilirsem bilmiyorum. Onun haricinde gayet iyiyim. Sağlığım falan yerinde.
Spor herhalde performansım düşecek. Kafam birazcık ona takık. Ama onun haricinde bir problem yok. Bugün etçilin 3. günü. Yani son başladığımın 3. günü. Artık girçik alıştım mı? Yoksa follow foş mu oldu etçil beslenme, karnivor diyet bilemiyorum. Ama hiç en ufak bir böyle gerginlik vesaire yok. Gayet iyiyim. Dün bayağı gergindim. Fakat öyle açlık vesaire yok. Gayet 10 numara bir şekilde gidiyor şu anda. Eğer böyle giderse 3-5 gün sonra o su ağırlığından kurtulurum herhalde. Ve ketoza girerim diye düşünüyorum. Gök Tanrı nasip kısmet ederse. Eski genel başkanların Amerikan ajanı AKP piyonu çıktığı bu günlerde aklınıza mukayyet olun diyorum. Kafayı serin tutun diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Her ne şekilde besleniyor olursanız olun, sağlıkla kalın, etçil kalın.